Merhaba arkadaşlarım. Sembolik mantık konusunun ilk bölümü olan mantığın temel kavramlarına başlıyoruz. Elimdeki kaynak kitap, çoğunluğun kullandığı kaynak kitap. Buradan faydalanacağız. Evet, başlayalım bakalım neler varmış notlarımızda. Arkadaşlar birinci bölüm olduğu için bol bol tanım içeren bir bölüm. Tanımlarla başlayalım. Evet, mantık biliminin kurucusu Aristo'dur. Bunu öncelikli olarak bilmemiz gerekiyor. Bir sonraki notumuza bakalım neymiş? Felsefe, temel gerçeklerin akla dayalı araştırması olarak tanımlanır. Bunu şu sebeple vermiş, mantık yürütüyorum diye düşünürken bunu felsefeyle karıştırmayın. Felsefe apayrı bir olay. Onu size hatırlatmak amacıyla vermiş bunu. Tekrar edelim. Felsefe, temel gerçeklerin akla dayalı araştırması olarak tanımlanır demiş. Tabii daha birçok tanımı var, çok daha iyi tanımı var ama elimizdeki mevcut kitap bunu yeterli görmüş. Şimdi de mantığı tanımlamış. Mantık, düzgün akıl yürütme kurallarının bilimidir. Yani mantıkta düzgün akıl yürütme birinci öncelik. Evet. Mantık bilimi düşünmede ortaya çıkan paradoks ve çelişkilerden kaçınmak, tartışmalarda üstün gelen taraf olmanın yöntemlerini geliştirmek isteğinden doğmuştur. Çünkü mantık, akıl yürütmek, bir takım doğrulardan veya kabullerden hareket ederek bir sonuca varmak demektir. Bu akıl yürütmenin amacı ise düzgün akıl yürütme biçimlerini ortaya koymak ve akıl yürütmeleri denetlememizi sağlayacak yöntemler geliştirmektir. Evet arkadaşlarım, şimdi uzun bir tanımlar serisine başlayalım. Neler varmış? Mantıkta doğru veya yanlış değerlerine doğruluk değerleri denir. Mantıkta doğruluk değerleri alan şeylere önerme denir. Renklendirdiğim yerlere özellikle dikkat ederseniz daha da akılda kalıcı olur arkadaşlar. Devam edelim. Önermeler anlamlı ve kesin yargı bildiren tümcelerdir ve akıl yürütmeler önermeler ile kurulur. Gelen her bir tanım bir öncekini açıklar arkadaşlarım. Dikkat edin. O yüzden anlayarak gitmeye çalışın. Devam edelim. İfadelerin vurgulanması. 4 tane farklı örnek vermiş. Ne demiş? Ayşe bir öğrencidir. Tamam. Tırnak içinde Ayşe 4 harflidir. Peki. Tırnak içinde Ayşe bir öğrencidir. Tamam. Ayşe 4 harflidir. Şimdi burada şunu demek istiyor. Ayşe bir öğrencidir. Bu bir önerme. Tamam. Bir şey demiyoruz. Ayşe 4 harflidir. Şimdi bir şeyi tırnak içine aldığı zaman onu vurguluyor. Vurgulama dediği konu da bu aslında. Şimdi Ayşe bir öğrencidir. Buradaki vurgulama hatalı bir vurgulama. Neden biliyor musunuz? Burada Ayşe öznesine vurgu yapmıyor. Ayşe kelimesine vurgu yapıyor. O yüzden Ayşe bir öğrencidir. Bu hatalı. Tamam mı? E, Ayşe 4 harflidir. Bakın burada da Ayşe kelimesine vurgu yapmamış. Yani burada da tırnaklar olmalıydı. Tırnaklar olmadığı için bu da hatalı. Buradaki durumda budur. Başka da bir şey yok. Vurgulanma ile ilgili. Devam edelim neler varmış. İfadenin tipi varmış mesela. İfadenin tipi, öğesi veya parçası. Ankara ifadesinde A, N, K ve R harflerinin her biri kendi başına bir ifade tipidir. Harf tipi. Şimdi bunlar rakam olsaydı rakam tipi olurdu. Şekil olsaydı şekil tipi olurdu. Gibi. İfadenin tipi ne? Harf. İfadenin tipi harf. Şimdi bununla bağlantılı başka bir tanım daha olmalı. Burada. Şimdi onu da getirelim. İfade örneği. İfade örneği dediği şey ise tekrar arkadaşlarım. Yani örnekten kaç tane var? Şöyle gidiyor bu da. Ankara ifadesinde A tipinin 3, N, K ve R tiplerinin de birer örneği mevcuttur. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. İfadenin örneği dediği şey de bu. Tipi ne? Harf tipi. Örneği ne? A tipinin 3 tane,
Diğerlerinin birer tane örneği mevcut. Bu kadar. Devam edelim çıkarım konusuna. Çıkarım, akıl yürütme. Bir veya daha fazla sayıda önermeden hareketle bir başka önermeye ulaşmak bir çıkarımda bulunmaktır. Tek bir önermede bunu yapmanın yolu cümlenin ardından o halde öyleyse gibi eklemler kullanmaktır. Örnek olarak metal paslanır, o halde demir bir metaldir. Gördüğünüz gibi bir bağlaçla şöyle bir eklemle daha doğrusu önermeyi birleştirmiş ve şöyle bir çıkarım elde etmiş. Doğru mu? Doğru. Devam edelim. Birden fazla önermede eklemlerin önemi ve sayısı artacağı gibi biraz daha komplike bir durum vardır. Neymiş o? Bakalım. Birinci önerme, yani buna birincil öncül ilk öncülde denilebilir. Bağlaç durumunda eklem, bakın şurada bağlaç durumunda değil. Burada bildiğin eklem. Yani Türkçe dilinin olağan akışının içinde kullanılmamış. Burada bir akıl yürütme yapılacak. Neyden akıl yürütülecek? Metal paslanırdan akıl yürütülecek. O halde eklemiyle demir bir metaldir çıkarımında bulunuyor. Tamam mı? Burada da durum biraz daha farklı. Neden biliyor musun? Çünkü burada birinci önermeyi vermiş ya. Direkt sonuca gitmemiş, devam ediyor. İşte eğer ben hızlı koşarsam o sırada karnımda açsa ve ardından ve tepemde bir güneş varsa ve böyle uzayıp giden bir şeyler olduğunu varsayın. O yüzden buradaki her eklem bağlaç durumunda kalır, tamam mı? Bunlar bağlaç olur. İkinci önerme, yani ikinci öncül, yine bir şeyle bağlaman gerekiyor bunu. Yani gerekmeyebilir de cümlenin doğal akışı içinde nasıl gidiyorsa. Üçüncü önerme, üçüncü öncül böyle gider kaç tane varsa. Ondan sonra ne oluyormuş? Mesela burada 6'ya kadar gelmiş. 6. önerme son öncül. Son öncülden sonra artık eklem koymuş. Şimdi buradaki ekleme ana konu deniyor arkadaşlarım. Bunu unutmayın, bu önemli. Bu önermenin, bu bileşik önermenin, şurada görmüş olduğunuz işte 6 öncülle sahip olan bileşik önermenin ana konusu nedir dediği zaman ana konusunu söyleyebilmek için şuna bakmanız gerekiyor. Yani şuradakiler sizi hiçbir yere götürmez ve yanlış cevap vermiş olursunuz. Budur ana konusu. Ve sonuç önermesi, çıkarım. Yani artık çıkarımda bulunuyorsunuz. Buna da ana önerme deniliyor. Tamam mı? Çıkarımın sonuç önermesinin öncüllerden sonra söylenmesi veya yazılması şart değildir. Bu önemli. Şu sonuç önermesini götürüp en başa da koyabilir diyor. Buna dikkat edin diyor. Edebilirsiniz. Yani ilk cümleye bakarsınız. Daha doğrusu ilk basit önermeye bakarsınız. O basit önerme bir yargı bildiriyorsa, yani bir çıkarımda bulunuyorsa dersiniz ki evet şunu başa almış, pıt 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 devam ediyor bunlar şeklinde bir sonuca varırsınız. Böylelikle kafanızda karışmaz. Devam ediyorum. Tutarlılık tanımına bakalım şimdi. Bir grup önermenin tümünün aynı zamanda doğru olabilmesi bu önermeler grubunun tutarlı olması demektir. Bir grup önermenin tümünün aynı zamanda doğru olmaması ise bu önerme grubunun tutarsız olması demektir. Yani bir önerme grubu var az önce verdiğimiz örnekteki gibi. Bunların tümünün aynı zamanda doğru olduğu durumlarda bu gruba tutarlı diyoruz. Değilse, aksi durumdaysa da bu grubun tamamı için tutarsız diyoruz. Ali Veli'nin kardeşidir. Tamam. Ve Veli Ali'nin kardeşi değildir önermeleri birlikte tutarsızdır. Evet, tutarsızdır. Ali Veli'nin kardeşi ise Veli de Ali'nin kardeşidir. Diğerine bakalım. Ali Veli'den küçüktür. Veli Ahmet'ten küçüktür. Ali Ahmet'ten küçüktür. Önermeleri birlikte tutarlıdır.
Evet, bunları sıralarsanız tutarlı olduğunu da görürsünüz. Olumsal doğruluk ve yanlışlığa bakalım neymiş? Bir önermenin doğru olması ve önermenin bildirdiği yargının gerçeklerle uyuşmasıdır. Bazı önermelerin doğru olmaları gerçekliğin durumuna bağlıdır. Yani gerçekliğin başka türlü olması ve dolayısıyla bu önermelerin doğruluk değerinin değişmesi mümkündür. Bu tür önermelere olumsal olarak doğru önermeler denir. Yine aynı şekilde bazı önermelerin yanlış olmaları da gerçekliğin durumuna bağlıdır. Yani gerçekliğin başka türlü olması ve dolayısıyla bu önermelerin doğruluk değerlerinin değişmesi mümkündür. Bu tür önermelere olumsal olarak yanlış önerme denir. Yani ne diyor burada? Diyor ki bazı şeyler olur. Siz bunu bir yargıya bağlarsınız ama şartlar değiştiği zaman yargınız da değişebilir diyor. Özetle bunu söylüyor. Doğruluk değeri şartlara göre değişirse yani şartlar sizi olumlu yargıya, olumlu çıkarıma götürüyorsa olumsal olarak doğru önerme, şartlar sizi yanlışlamaya veya yanlış bir yargıya götürüyorsa olumsal olarak yanlış önerme diyebilirsiniz. Örnekleri gördüğünüzde zaten iyice anlaşılmış olacak. Bakalım devam edelim. Varmış örnekleri de. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık kentidir önermesi olumsal olarak doğru bir önermedir. Ama gerçekler başka yönde gelişebilir ve İstanbul değil de Türkiye'nin herhangi bir başka kenti Türkiye'nin en kalabalık kenti olabilirdi. Değil mi? Gerçeklik olumsal olarak değişebilir. Doğruluk değeri değişebilir. Başka bir örneğe daha bakalım. Ankara Türkiye'nin en kalabalık kentidir önermesi olumsal olarak yanlış bir önermedir. Evet. Ama gerçekler başka yönde olabilir ve Ankara gerçekten Türkiye'nin en kalabalık kenti olabilirdi. Evet, olabilir. İşte böyle gerçekliğin durumuna bağlı olarak olumsuz başlayıp değişebilen ve olumlu başlayıp değişebilen önermelere olumsal olarak doğru isimlendirilir. İkisini bir arada görürseniz daha iyi anlarsınız. Şöyle yapayım. Budur. İlerleyelim. Mantıksal doğruluk ve yanlışlık varmış. Ona bakalım. Doğru bir önermenin her koşulda doğru kalması onun mantıksal olarak doğru bir ifade olduğunu gösterir. 5 eşittir 5. Bu mantıksal olarak doğru. Çünkü her koşulda budur. Gerçekliğin hiçbir durumunda doğru olamayacak önermeler mantıksal olarak yanlışlık ifade eder. Gökyüzü yeşildir. Bu mantıksal olarak yanlış arkadaşlar. Yani doğruluk ve yanlışlıktan mantığı arayacaksınız. Bunu söylüyor. Geçelim bir diğer tanıma. Sentaks. Burada aslında 3 farklı şey var. Sentaks yani dizim, anlam bilim ve semantik yani pragmatik. Bakalım. Sentaks, dizim. İfadelerin yapısal özellikleridir. İnsan sözcüğünün 5 harfli olması gibi. Sadece sentaktik kurallarla oluşturulan dillere sembolik diller veya biçimsel diller denir. Anlam bilim, ifadelerin anlam özellikleridir. Örneğin insan sözcüğünün insanlık sözcüğü ile anlam bilim bağı vardır. Anlam bilim tarafından kurulmuş bir bağı vardır. Semantik, pragmatik, ifadelerin kullanım özelliklerini kasteder. İnsan sözcüğünün bazı disiplinlerde konuşan hayvanı ifade etmesi gibi. Eş anlamlı kelimeler de buna dahildir. Tekrar edelim, toparlayalım. Sentaks dizimi yani sayısal özellikleri, anlam bilimi, semantikte kullanım biçimleri olarak düşünebilirsiniz. Devam edelim. Son arkadaşlar bitiyor.
Anlam bulanıklığı ve çok anlamlılık basit. Anlam bulanıklığı bir ifadenin hangi varlıklara, hangi durumlara uygulanabileceğinin kesin olarak belirlenememesidir. Mantıkta bunun sebebi göreceliktir. Yani neye göre, kime göre şeklinde bir soru sormak gerekiyor ise bunda bir anlam bulanıklığı vardır. Mantık için söylüyorum. Başka şeyler için demiyorum. Çok anlamlılık bir ifadenin birbiriyle ilgisiz birden fazla anlamda kullanılmasıdır. Eş anlamlı kelimeler ve eş anlamlı fiiller gibi. Evet, tanımlar bu kadar. Şimdi artık bölümün son 3 önemli konusuna giriş yapalım. Mantıklar veya akıl yürütmeler konusunu artık incelemeye başlayalım. Birinci mantık, birinci akıl yürütme konusu tümden gelim olarak verilmiş. Öncelikle tümden gelimi bir açıklayalım. Sonra mantıktaki yerine de bakarız. Neymiş? Tümden gelim, dedüksiyon, bütünden parçaları bulmaktır. Yani genel olandan hareketle özel bir durumu açıklamaktır arkadaşlar. İfade biçimlerinde kaynaklar arasında hatta aynı kaynakta birden fazla ifade olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle yazdık. Tümden gelimli mantık veya dedüksiyon mantık, tümden gelimli akıl yürütme veya dedüktif akıl yürütme. Bunların dördü de aynı şeydir. Herhangi birisini gördüğünüzde temel olarak tümden gelimli mantıktan veya tümden gelimli akıl yürütmeden bahsedildiğini rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Tanımı biraz daha derinleştirelim şimdi. Mantık içindeki durumuna bakalım. Neymiş mantıktaki durumu? Geçerli bir tümden gelimli çıkarımda çıkarımın öncül önermelerinin tümünün doğru olduğunu kabul ettiğimizde sonuç önermesini de doğru kabul etmemiz zorunludur. Geçerli çıkarımların bu özelliği doğruluğu koruma özelliği olarak adlandırılır. Yani diyor ki bir birleşik önermede öncüller doğruysa çıkarımınız da doğru olacaktır. Doğru olmak zorundadır. Buna da zaten doğruluğu koruma özelliği denir diyor özetle. Devam edelim. Bir çıkarımda tüm öncül önermeleri doğru ve sonuç önermesini yanlış kabul etmek olanaklı ise bu çıkarım tümden gelimli mantık bakımından düzgün olmayan bir çıkarımdır. Böyle bir çıkarım geçersiz çıkarım olarak nitelenir. Yani tüm öncül önermelere doğru diyorsun ama sonuca yanlış diyorsun. Bunda bir düzgün olmayan durum var diyor ve biz buna da geçersiz çıkarım diyoruz diyor. Şimdi özetle söylediği bir şey var. Bakalım ne diyor? Tümden gelimli mantığa göre düzgün bir çıkarımda öncülleri ve sonuçları ile doğru olan önermelere geçerli çıkarım denir. İsterseniz bunu şununla birlikte göstereyim size. Bir arada görün. Yani şunun tersi durumunu anlatıyor. Bu çıkarım da tabii neye göre geçerli çıkarım? Tümden gelimli mantığa göre. Tamam mı? Şimdi biraz örneklere bakalım. Evet, Silivri İstanbul'un bir ilçesidir. O halde Silivri İstanbul'un ilçesidir. Bu çıkarım geçerli mi, geçersiz mi? Geçerli. Çünkü düzgün. Ne demek düzgün? Öncülleri ve sonuçlarıyla doğru olan. Öncülü de doğru, sonucu da doğru. Tümden gelimli mantığa göre öncülleri ve sonuçlarının doğru olması ne demekti? Evet, doğruluğu koruma özelliği demekti. Yani tamamen tümden gelimli mantıkla uyumlu, doğruluğu koruma özelliğine sahip, öncülleri ve sonuçları ile doğru, yani düzgün bir bileşik önerme. Bir diğerine bakalım. Evet. Her insan ölümlüdür. Sokrat bir insandır. O halde Sokrat ölümlüdür. Bu çıkarım da geçerli. Çünkü düzgün, başı da doğru, sonu da doğru. Yine tümden gelimli mantığa göre öncülleri ve sonuçlarıyla doğru olduğu için yine doğruluğu koruma özelliğine de sahip bir önerme.
Bir tane daha bakalım. Evet. Bazı insanlar müzisyendir. Sokrat bir insandır. O halde Sokrat müzisyendir. Bu çıkarım geçerli mi, geçersiz mi? Geçersiz. Çünkü düzgün değil. Neden düzgün değil? Öncülleri doğru ancak sonuç yanlış, değil mi? Tümden gelimli mantığa göre öncülleri ve sonuçlarının doğru olması ne demekti? Doğruluğu koruma özelliği, değil mi? Yani doğruluğunu da korumamış. Burada bir notumuz var. O nota bakalım. Genel olarak bir çıkarımın geçerli olduğunu sadece öncül ve sonuç önermelerinin doğruluk değerlerine bakarak söyleyemeyiz. Çıkarımın gerçekliği öncüller ve sonuç önermesi arasındaki mantıksal ilişkide aranmalıdır. Bir örnek verebilecek miyiz? Var mıymış bakalım. Varmış. Kar beyazdır. O halde çimen yeşildir. Şimdi buna mantık olarak hemen olmamış bu diyoruz, değil mi? Aslında olmuş. Mantıksal ilişkide ara diyor. Yani kar beyazdır, doğru. Çimen yeşildir ama bu da doğru. Çimenin yeşil olması karın beyaz olmasının mantıksal sonucu değildir. Yani burada bir geçerlilik var ama doğru değil. Şimdi daha uç bir örnek var. Kar yeşildir, evet. Çimen beyazdır, evet. O halde kar yeşildir ve çimen beyazdır. Şimdi öncülleri doğru kabul etmek şartıyla ilk tanımı hatırlayın. Doğru kabul edildiğinde demiştik. Öncülleri doğru kabul ettik. Peki sonuçlar da öncülle birlikte tutarlı olduğu için geçerlidir. Ama bunda bir mantıksal sonuç hatası vardır. Yani sonuç olarak mantıksızdır arkadaşlar. Tamam, bu da böyle. Bir de kesin bir ayrım bildirmiş. Kesin diyor. Bu hiç şaşmaz diyor. Neymiş bu? Özetle kesin olarak çıkarımın geçersiz olacağı tek durum düzgün olmamasıdır. Yani öncülleri doğru, sonuçları yanlış olan her durum geçersizdir. Tümden gelin bu kadar. Şimdi tüme varıma bakalım. Evet, tüme varım. Yine tüme varımın ne olduğunu bir anlayalım önce. Ondan sonra konuya giriş yapalım. Tüme varım, indüksiyon, parçalardan bütüne ulaşmaktır. Yani özel bir durumdan hareketle genel bir durumu açıklamaktır. Yine tanımlarla ilgili aynı şeyleri tekrar hatırlatmak isterim. Tüme varımlı mantık, indüktif yani indüksiyon mantık, tüme varımlı akıl yürütme, indüktif akıl yürütme. Bunların dördü de aynı şeylerdir sevgili arkadaşlarım. Şimdi mantıktaki konusu neymiş bu tüme varımlı akıl yürütmenin? Tüme varımlı akıl yürütmede öncül önermelerden doğru olma olasılığı yüksek sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. Yani bir yargıya varacaksınız. O yargının en yüksek doğruluk değerine sahip olmasına gayret edeceksiniz. Nasıl olacak? Mantık yürüteceksiniz yani. Devam edelim. Bir çıkarımda öncül önermelerin doğru olması sonuç önermesinin de doğru olma olasılığını arttırıyor ise tüme varımlı akıl yürütme bakımından bu çıkarım düzgün bir çıkarım kabul edilir. Yani özetle ne diyor? Tüme varımlı akıl yürütmenin kendine ait bir düzgünlük kavramı vardır. Bu sebeple geçerlilik kavramı aranmaksızın bir çıkarımda öncüllerin sonuç önermesini kesin olarak ortaya koyması değil, sonucun doğru olma olasılığını arttırmaları şartı aranır. Bu kadar. Yani tümden gelimden daha yumuşak kurallara sahip diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Örnekten gidelim. İçi görülmeyen bir torbada renklerini bilmediğimiz 20 tane misket varmış. Bu torbadan peş peşe 19 tane misket almışız. Her biri kırmızı çıkmış. Birinci, ikinci, üçüncü, son öncüle kadar 19'uncuya kadar kırmızı çıkmış. Artık 20'yi çekmeye gerek görmemişiz ve demişiz ki o halde torbadaki tüm bilyeler kırmızıdır. Bu şekilde parçadan bütüne doğru gitmiş olduk. Devam edelim.
Bunun bir de güçlü ve zayıf yönleri var. Ona bakalım. Tümevarımlı bir çıkarımda öncül önermelerin doğruluğu sonuç önermesinin doğruluğunu ciddi olarak arttırıyorsa bu çıkarım güçlü tümevarımlı çıkarımdır. Dünyada şimdiye kadar bırakılan tüm nesneler yere düştü. O halde bundan sonra bırakılan herhangi bir nesne de yere düşecektir. Evet, gayet güçlü bir çıkarım yapılmış. Doğru. Çok güzel. Devam edelim. Bir de zayıfı varmış bunun. Tümevarımlı bir çıkarımda öncül önermelerin doğruluğu, sonuç önermesinin doğruluğunu anlamlı bir biçimde arttırmıyorsa, bu çıkarım zayıf tümevarımlı çıkarımdır. Bu şehirde 2 gün kaldım ve sürekli yağmur yağdı. Sanırım bu şehirde hep yağmur yağıyor. Olmaz. Şimdi 2 gün yağmur yağdı diye sürekli yağmur yağdığı sonucuna varamayız. Dolayısıyla zayıf. Tümevarım içinde güçlü ve zayıfın yanı sıra bir de analoji var. Ona da bakalım. Benzeşim. Tümevarımlı akıl yürütmenin bir biçimi de bu yöntem arkadaşlar. Şekli değil, tamam mı? Biçimi de analoji, yani benzeşim yoluyla akıl yürütmektir. Analoji yoluyla akıl yürütmede öncül önermelerde iki şey arasındaki ilgi bakımından benzerlik ortaya koyularak bu iki şey arasında farklı bir bakımdan ortak özellik olduğu sonuç önermesine ulaşılır. Yani sonuç önermesinde bir ortak nokta olacak diyor. Analojinin başarılı olabilmesi için konuya ilişkin öncüllerde verilen bilginin sonuç önermesinde ulaşılmak istenen bilgi bakımından ilgili olması gerekir. Tabii yani çok alakasız bir örnekle anlatmaya çalışırsanız anlatamazsınız. Var mı örnek? Varmış. Neymiş? Maymunlar ve insanlar pek çok bakımdan birbirlerine benzer. Evet, insanlar futbol oynar. Evet, dolayısıyla maymunlar da futbol oynar. Aslında bu örnek doğru ama analojisi biraz zayıf. Bununla ilgili daha iyi bir örnek oluşturulabilirdi ama konuyu açıklamaya yetmiş bence. Sizin de anladığınızı düşünüyorum ben. Ve böylelikle tümevarım da burada bitiyor arkadaşlarım. Budur. Son olarak hepten gitmeli akıl yürütmeye de bakalım. Önce yine her zaman olduğu gibi nedir bu hepten gitmeli bir anlamaya çalışalım. Hepten gitme, abdüksiyon, sonuçlardan nedene ulaşmaktır. Yani nihai bir özel durumdan hareketle neden sorusunu açıklamaktır. Böyle bir dedektifin bir şeyi çözebilmesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir şeyler görüyor ve bundan olmuştur diyor. Yine tanımlarla ilgili uyarımı yapayım ben. Hepten gitmeli mantık, abdüktif yani abdüksiyon mantık, hepten gitmeli akıl yürütme, abdüktif akıl yürütme. Bunların dördü de aynı şeydir sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunun hepten gitmeli mantığın mantıktaki yeri neymiş? Bakalım. Hepten gitmeli akıl yürütme bir gözlem veya sonucu açıklamak için en olası açıklamayı ortaya koyabilir. Evet, ilk söylediğimiz şey. Abdüktif mantık özellikle bilimsel araştırmalarda ve günlük hayatta kullanılan bir yöntemdir. Bu mantık türü kesinlik vaat etmese de hızlı ve pratik açıklamalar oluşturmak için çok faydalıdır. Evet, ama tabii dikkatli olmak gerekir. Yanlış bir yargıya varabiliriz. Özellikle tecrübemizin olmadığı konularda. Bir örnek vermiş. Bakalım. Bir gözlem var. Masada su birikintisi var. Öyleyse deyip bir çıkarımda bulunabiliriz. Nedir o? Belki bir bardak devrildi veya çatlak bir şişeden su sızdı. Birinci bölüm bu kadardı arkadaşlarım. İkinci bölümde görüşmek üzere. Teşekkür ederim.